Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Gastrofish projesi, Yalova Üniversitesi Koordinatörlüğünde Suymer bir Aksam ve Yunanistan, İtalya, İspanya ülke ortakları ile yürütülmektedir. Gastrofish projesi kapsamında hem dijital hem de yüz yüze öğrenme etkinlikleriyle gençlerin su ürünleri tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeyi, su ürünleri yetiştiriciliğine, balıkçılığa ve gastro mutfak sektörüne olan ilgilerini arttırmayı, sağlıklı su ürünleri ve balık pişirme tekniklerini öğrenmelerini, su ürünleri sektöründe yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal katılımlarını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında bugün Ulaş Bey ile su ürünleri yetiştiriciliği ve tüketimi hakkında bir görüşme gerçekleştireceğiz. Merhaba Ulaş Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, hoş geldiniz. 1977 Isparta doğumluyum. Ege Üniversitesi Su Ürünleri mezunuyum. Norse Su Ürünleri AŞ firmasında üretim müdürü olarak görev yapmaktayım. Peki bulunduğumuz yer hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Burası Yıldırım Yetiştiricilik Tesisi'nin yemleme yaptığımız kumanda odası. Burada kameralı sistemimizde balıkların yemlemesini takip ediyoruz, operatör arkadaşımız. Tüm yemleme günlük kameralardan takip ediliyor ve yem kaçakları olduğu anda yemlemeyi durduruyoruz. Böylelikle tabii bizim için bir tane yemin bile önemi çok büyük olduğu için yem kaçağının önüne geçmiş oluyoruz. Memnun olduk sizinle tanıştığımız. O zaman sohbetimize dışarıda devam edelim. Tekrardan merhabalar Merhaba. Ulaş Bey. Bugün neredeyiz? Bugün Norse Su Ürünleri'ne ait Yıldırım Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisindeyiz. Şimdi kurumunuzdan birazcık bahseder misiniz? Norse Su Ürünleri yani her geçen yıl yaklaşık %30 büyümeyle devam eden bir firma. Milas bölge, Didim bölge, Mersin'de ve Samsun Sinop'ta çiftliklerimiz var. Toplam kapasitemiz 26.400 ton. Karadeniz'de somon yapıyoruz. Daha doğrusu Türk somonu diyeyim. Diğer bölgelerimizde çipra levrek. Mersin bölgemizde de yalnızca çipra balığı yetiştiriyoruz. İhracat potansiyeliniz de çok yüksek yanlış bilmiyorsak. Evet, neredeyse %90'ını ihracata gönderiyoruz balığımızın. İç piyasa satışımız çok fazla yok. Dediğim gibi büyük oranda fileto ve ihracat çalışıyoruz. Peki kurumunuzda çalışan genç sayısı ya da genç popülasyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani kurumumuzda çalışan genç popülasyon oldukça fazla çünkü bedenen güç gerektiren bir iş bizim çiftlik çalışması. Bu yüzden genç popülasyon özellikle tercihimiz oluyor ve onların da tercihi oluyor tabii. Ama tabii şu son dönemlerde adam bulmakta çok sıkıntı yaşıyoruz her sektörde olduğu gibi. Yeni nesil biraz daha rahat işlere kaçıyor bu aralar. Tabii pandeminin de etkisi var. İnsanlar evlerine kapandığı için imkanı olan çalışmıyor. Peki sizce gençlerin bizim sektörümüze ilgileri hakkında ne düşünüyorsunuz? İlgileniyorlar mı? Yani su ürünleri fakültelerine girişlere bakınca tabii çok büyük bir ilgi yok gibi gözüküyor. Yani geçen haftalarda bir giriş şeylerine bakmıştım, kontenjanlarına. Bayağı talep az. Tabii bunda şartların zorluğu insanları en büyük etki oluyor galiba. Aslında seçseler bence özellikle bizim kafes yetiştiriciliği kısmında sabırlı olan insan çok iyi yerlere gelebiliyor. Biz hepimiz yani benim jenerasyonum ya da bizim bir üst jenerasyonumuz hep böyle yani 25-30 sene arasında çalışmış insanlar. Ve sabırla bu hale geldiler. Ben de sabırla bu hale geldim. Siz de Su Ürünleri Fakültesinden mezunsunuz. Ben Ege Üniversitesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu mezunuyum. 98. Ama işte 23 senedir sektördeyim. Yaklaşık 12 sene Fjord Marine'de çalıştım. Ondan sonrası Nordsea su ürünleri olarak. Ya ben gelen her arkadaşa diyorum yani su ürünleri mühendisi aday arkadaşlara iyi paralar kazanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ama çoğu doğa şartlarından dolayı bırakıyorlar. Deniz tutan oluyor bizim işte. Ya da iş ağır geliyor.
ben daha rahat bir şey, daha az paraya çalışırım diyerekten genellikle ilk hafta içinde gidiyorlar. Peki şimdi zaten hani hangi türler üzerine çalıştığınız ya da yetiştiriciliğini yaptığınızı konuştuk da şunu sormak istiyorum ben. Yetiştiricilik tesisini etkileyen ya da tehdit eden çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler var mı? Tabii ki var. Öncelikle mesela geçen seneyle kıyasla söyleyeyim. Çünkü geçen sene pandemi olduğu için biliyorsunuz oteller bomboştu. Yazlıkçılar gelmedi çoğu. Bu bölgedeki su tertemizdi ve balıklarımızda hiçbir sıkıntı yaşamadan bu zamana kadar getirdik. Ama bu sene yasakların kalkmasıyla beraber tabii herkes evlerinde de bunalmış. Herkes de haklı ama bu bölgeye yığılınca doğal olarak denizlerimizde evsel atık miktarı bayağı bir yoğun oluyor. O bize direkt etkiliyor çünkü biz canlıyla uğraşıyoruz ve canlının yaşadığı ortamı kirletiyor. Onun dışında fırtına, işte kışın çevresel olarak bizi çok zorlayan kısım ve suların aşırı ısınması, özellikle 1-2 senedir yetiştiriciliği olumsuz etkileyen faktörler. Peki şöyle bir şey soracağım. Yetiştiriciliğin sektöre, yani sadece ne genellikle hani balık, hani bunun avcılık da dahil, balıkçılığa katkısı nedir? Neden yetiştiricilik önemli? Yetiştiricilik şöyle önemli. Eğer biz yetiştiricilik yapmazsak normalde balık almıyor insanlar. Hiç alamazlar. Çünkü doğadan yakalanan balık miktarları çok belli ve fiyatlar yetiştiricilik olmasa çok daha yüksek fiyatlara balık almak zorunda kalırlar. Yani bizim Türk insanımızın zaten özellikle kıyı Ege haricinde çok balığa karşı bir yaklaşımı soğuk. Aslında hani kırmızı etten daha ucuza geliyor ama nedense onlara çok lüksmüş gibi geliyor. Ama yetiştiricilik olmasa zaten o gerçekten lüks olur. Ulaşamazlar. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok tabii. Çok yoğun bir talep var su ürünleri yetiştiriciliğine. Temel gıda olarak görüyor insanlar. Neredeyse haftada 3-4 gün balık yiyorlar. Umarım bir gün bizim insanımız da bu balığı yer. Sektörün ülke ekonomisine katkısı desem. Ya bunu aslında birçok platformda dile getiriyoruz. 1 milyar dolar hedefini aşıp 2 milyar dolar hedef koymuş bir sektör. Yani bence yeterince değerini görmüyor bu sektörümüz. Hep yalnız kalıyoruz birçok konuda. Bence desteklenip çok daha ihracata sürekli giden bir ürün. Ülke ekonomisine çok büyük girdiler sağlanabilir. Peki su ürünleri sektörünü diğer paydaşları da düşünerek sorarsam gençlere meslek olarak tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim çünkü geleceği olan bir sektör. Sürekli bir istihdam var, personel açığı var. Yeni kurulacak bölgeler var. Orada birçok firmanın birçok adam ihtiyacı var. Yani bence çok önemli bir pandemide durmayan tek değil, yani durmayan sektörlerden biri. Özellikle bu bölge için söyleyebilirim ben. Hani bu bölge turizm ve balıkçılıktan geçimini sağlayan bir şey. Geçen sene pandemiden dolayı turizm olmadığı için birçok insan evinde oturmak zorunda kaldı. Ama bizim sektörümüz hiç durmadan 7/24 çalışmaya devam ediyor. Peki son sorum. Su ürünü yetiştiriciliği ya da işleme konusunda bölgenizdeki yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından beklentileriniz nelerdir? Yani üniversitelerin özellikle beklentim üniversitelerden çok fazla. Yani Muğla Üniversitesi'nde Su Ürünleri Fakültesi var ama daha bize gelip bir şeyde bulunduklarını hiç görmedim diyebilirim yani. Yani öğrencileri böyle teşvik edebilirler bence ve gerçekten bizim fakültelerdeki en büyük sorunumuz sektörü görmeden arkadaşlar mezun oluyorlar ve yani okullarda ne söyleniyorsa adam gelip burada hayal kırıklığına uğruyor. O yüzden teknik gezilerin çok fazla yapılması lazım bence. Yetiştiricilik, paketleme, kuluçkaneler, yem fabrikaları ki arkadaşlar ona göre kendilerine gelecekte bir hedef koyabilsinler. Onun dışında yerel yönetimlerden desteğim sana bizim burada en büyük sıkıntımız limanda bağlama sıkıntımız var. Hala kendimize ait limanımız yok. Karadeniz'de olan
Bir sürü balıkçı barınağının bu Ege bölgesine de olması bizim için çok iyi bir şey olurdu ama bu bölgede çok az var. Bizim Samsun, Sinop'taki çiftliklerimiz de var ama ben Samsun'dan havaalanından inip Sinop'a gelene kadar belki 15 tane balıkçı barınağı geçiyorum. Kocaman kocaman. Ama İzmir'den Antalya'ya kadar 2 tane zor görüyorum. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu lojistik imkanı bizim için. Lojistik olarak kullanabileceğimiz limanların olması. Son soru demiştim ama balığın içinde olan bir insan olarak balık tüketimini nasıl tercih edersiniz? Yani balığı nasıl tüketmeyi seviyorsunuz? Ya da balık haricinde diğer hangi su ürünlerini yemeyi tercih ediyorsunuz, seviyorsunuz ve sevdiriyorsunuz? Ya tabii ben 23 senedir bu işin içinde olduğum için yani denizden ne çıksa yerim modundayım. Ama tabii kültür balığını evde yalnızca kültür balığı yiyoruz neredeyse. Özellikle ben fırında seviyorum ya da ızgarada. Ama onun dışında da karides, kalamar, midye özellikle çok severim. Bu şekilde. Afiyet olsun.